Merhaba, size yine keyifli ve verimli bir öğrenme deneyimi diliyoruz. Günlük kelime öğrenme yolculuğumuzda bize eşlik etmek isterseniz kanalımıza katılarak bu serüvenin bir parçası olabilirsiniz tabii ki. Bugün sizin için özel hazırladığımız bu bölümde diyelim, İngilizce'deki 5 temel kelimeyi çok ilginç bir teknikle keşfedeceğiz, zihin sarayı yöntemiyle. Amacımız sadece kelimelerin anlamlarını öğrenmek değil, aynı zamanda onları kolayca hatırlamanızı sağlamak ve tabii günlük konuşmalarınızda da rahatça kullanabilmenizi. Evet, zihin sarayı tekniği aslında çok eski ama bir o kadar da etkili bir hafıza tekniği. Temel mantığı şu, öğrenmek istediğiniz bilgileri zihninizde çok iyi bildiğiniz bir mekanın içine böyle canlı, hatta bazen absürt hikayelerle yerleştirmek. Yani soyut bilgiyi alıp somut ve hatırlaması çok daha kolay imgelere dönüştürüyoruz aslında. Şimdi bu tekniği kullanarak bugünkü kelimelerimizi zihnimizde canlandıralım mı, ne dersiniz? Harika fikir. O zaman hemen başlayalım. Bugünkü kelimelerimiz, odaklanacağımız 5 kelime şunlar: argue, ask, award, awake, award. Hazırsanız ilk kelimemiz argue'yla zihin sarayımızın kapılarını şöyle bir aralayalım. İlk kelimemiz argue. Anlamı tartışmak. Okunuşu argue. Bu okunuş size de bir yerden tanıdık geldi mi? Hani Türkçe'de sitem ederken kullandığımız güya kelimesi var ya, onu anımsatıyor biraz değil mi? Zaten çoğu zaman hararetli bir tartışma böyle bir sitemle fitillenir yani. Kesinlikle öyle. Tam da bu bağlantıyı kullanalım o zaman. Gözünüzde şöyle tipik bir cuma akşamı salonunu canlandırın bakalım. Haftanın bütün yorgunluğu üzerinize çökmüş, eşlerden biri, diyelim ki siz, kanepede uzanmış dinleniyorsunuz, şöyle rahatlamışsınız. Diğer eşiniz birden elinde bulaşık eldivenleriyle salona giriyor ve o tanıdık sitem tonuyla başlıyor. Hani bana yardım edecektin, güya bulaşıkları sen yıkayacaktın bugün. İşte o güya kelimesi duyulduğu an ortam bir anda geriliyor ve kaçınılmaz tartışma başlıyor. O anı, o gerginliği hissedebiliyor musunuz zihninizde? İşte bu sahne kelimeyi zihnimize kazımak için mükemmel. Anahtar bağlantımız şu: güya bana yardım edecektin sitemiyle başlayan hararetli bir tartışma. Çok net. Okunuşun çağrıştırdığı güya kelimesiyle kelimenin anlamı, yani tartışma, bu çok bildik ev sahnesinde bir araya geliyor. Ne zaman argue kelimesini duysanız ya da tartışmak fiilini kullanmanız gerekse, aklınıza o cuma akşamı gelsin, o sitem ve başlayan tartışma. Yani argue'ya tartışma. Bu kadar basit. Gerçekten çok akılda kalıcı oldu bu. Tamamdır, o zaman sıradaki kelimemiz ask. Ask. Anlamı sormak ya da bir şey istemek. İki anlamı da var. Okunuşu ask. Bu ses bana doğrudan tek bir güçlü kelimeyi çağrıştırıyor: aşk. Yani hayatımızdaki en önemli, en böyle dönüm noktası olan sorular genellikle büyük bir aşkla sorulmaz mı zaten? Çok romantik bir bağlantı oldu bu. Güzel. O zaman zihnimizde hemen böyle bir ana gidelim. Düşünün, İstanbul'dasınız, gün batımı saatleri, Kız Kulesi'nin tam karşısındasınız, denizin üzerinde hafifçe sallanan küçük, şirin bir tekne, hava böyle adeta büyüleyici, yanınızdaki kişi, belki de hayatınızın aşkı, birden önünüzde diz çöküyor, cebinden küçük kadife bir kutu çıkarıyor ve gözlerinizin içine bakarak o büyük soruyu soruyor: benimle evlenir misin? Bu soruyu sorduran temel duygu ne sizce? Elbette içindeki o büyük aşk. İşte kelimeyi hafızamıza yerleştirecek o sihirli an tam da bu. Ona duyduğu büyük aşk ile hayatının en önemli sorusunu sordu. Okunuşun çağrıştırdığı aşk kelimesiyle kelimenin anlamı sormak veya istemek bu unutulmaz evlilik teklifi sahnesinde birleşiyor. Yani sormak fiilini düşündüğünüzde o gün batımı, Kız Kulesi manzarası ve büyük bir aşkla sorulan o önemli soru aklınıza gelsin hemen. Aşk kelimesi sizi doğrudan ask fiiline götürecektir. Bu sahneyi unutmak pek mümkün değil gibi duruyor. Harika. Üçüncü kelimemize geçelim o zaman. Avoid. Avoid, anlamı kaçınmak, sakınmak. Yani bir şeyden veya bir yerden uzak durmak. Okunuşu avoid. Bunu nasıl canlandırabiliriz?
Şey gibi, sanki bir yeri görüp şaşırıyoruz ve aynı zamanda oranın pek tekin olmadığını fark ediyoruz gibi düşünelim. Mesela, vadi dediğinizi düşünün. Hem bir hayranlık var hem de bir aman dikkat, uzak duralım hissi. Öyle bir çağrışım. İlginç bir yaklaşım, evet. O zaman şöyle bir sahne kuralım zihnimizde. Kendinizi Kapadokya'da hayal edin. Belki de Ihlara Vadisi'nin derinliklerindesiniz ama turistlerin genellikle girmediği, biraz daha vahşi ve tehlikeli olabileceği söylenen bir bölümün tam girişindesiniz. Deneyimli bir rehber eşliğinde küçük bir grupla yürüyorsunuz. Gruptan biri böyle aşırı meraklı bir tip, patikadan ayrılıyor, dar, gölgeli ve biraz ürkütücü görünen bir kanyona doğru yöneliyor. Oraya bakıp büyülenmiş bir şekilde bağırıyor. Vadi, harika görünüyor burası. Rehber bunu fark edince anında panikle koşup onu kolundan tutuyor ve ciddi bir ses tonuyla "Dur, sakın oraya girme." diyor. "O bölgeden kesinlikle kaçınmalısın, güvenli değil." diye uyarıyor. Tam aradığımız bağlantı bu işte, harika. Hem o hayranlık nidası, vadi, hem de çok net bir uyarı, kaçınmalısınız. Yani akılda kalması gereken kilit nokta şu, rehber, vadi diye hayran kalan turiste o tehlikeli yerden kaçınması gerektiğini söyledi. Okunuşun çağrıştırdığı o şaşkınlık ve yer adı, vadi ile kelimenin anlamı, kaçınmak, bu gerilim dolu anda birleşiyor. Ne zaman bir şeyden kaçınmak veya sakınmak gerektiğini düşünseniz, aklınıza Ihlara Vadisi'ndeki o hem büyüleyici hem de tehlikeli kanyon gelsin. Ve tabii rehberin o net uyarısı. Rehberin uyarısı hala kulağımda çınlıyor resmen. Çok iyiydi. Sıradaki kelimemiz awake. Awake, anlamı uyanık, yani uyumuyor durumda olmak. Okunuşu awake. Bu da yine tanıdık bir sesleniş gibi değil mi? Hani sanki birini gece vakti ayakta yakalamışsınız da şaşkınlıkla sesleniyorsunuz. Veysi. Evet, tam olarak böyle bir anı canlandıralım o zaman. Şöyle yapalım, gece yarısı olmuş, tarihi Haydarpaşa Garı'nın o kocaman, sessiz ve biraz da ürkütücü bekleme salonundayız. Düşünün o atmosferi. Bir efsane dolaşıyor garda. Gece bekçisi Veysi Bey hiç uyumazmış. Görev başında her daim uyanık kalırmış. Meraklı ve biraz da şüpheci istasyon şefi bu söylentinin doğruluğunu kontrol etmek için bir gece habersizce teftişe geliyor. Parmak uçlarında sessizce Veysi'nin kulübesine yaklaşıyor. Kapıdan şöyle bir bakıyor, bir de ne görsün? Veysi masasında dimdik oturmuş, gözleri fal taşı gibi açık, elindeki gazeteyi okuyor. Şef şaşırıyor ve kendi kendine fısıldıyor. Veysi, helal olsun vallahi, yine uyanık. İşte zihnimizde canlanan o an bu. Gece bekçisi Veysi, şefin habersiz kontrolünde yine tamamen uyanık yakalandı. Okunuşun çağrıştırdığı o isim, Veysi, ile kelimenin anlamı, uyanık. Bu ikonik karakter ve sahnede bütünleşiyor değil mi? Yani uyanık kelimesini hatırlamanız gerektiğinde Haydarpaşa Garı'nın o geceki sessizliğine düşünün, dimdik oturan bekçi Veysi'yi ve şefin o şaşkın ama takdir dolu fısıltısını. Bekçi Veysi gerçekten de efsaneymiş yani. Tamamdır ve geldik bugünkü son kelimemize, award. Award. Anlamı ödül. Okunuşu award. Bu da ilginç bir şekilde günlük konuşmalarımızda özellikle birini veya bir durumu değerlendirirken kullandığımız bir kalıba çok benziyor sanki. O var da. Hani birinin potansiyelini kabul ederiz ama tam da o beklenen sonuca ulaşıp ulaşamayacağından emin olamadığımızda söyleriz ya, işte o var da vurgusu. Yakalanmış, süper. O zaman hemen kendimizi şık bir ortama ışınlanalım. Mesela Atlas Sineması'nda düzenlenen prestijli bir film festivalinin ödül törenindeyiz. Kırmızı halı serilmiş, flaşlar patlıyor, herkes çok şık giyinmiş falan. 2 tane deneyimli sinema eleştirmeni böyle kuliste fısır fısır en iyi erkek oyuncu adaylarını çekiştiriyor. Biri diğerine favori adaylardan birini soruyor, diğeri biraz düşünceli bir tavırla cevap veriyor. Yani evet, adaylar arasında o var da performans iyiydi ama bu seneki o büyük ödülü alacak kadar sarsıcı mıydı pek emin değilim açıkçası. Yani oyuncunun adaylar listesinde olduğunu o var kabul ediyor ama eklediği dağ ile ödülü kazanma ihtimaline şüpheyle yaklaşıyor. O tereddüt. İşte bu değerlendirme anı kelimeyi hafızamıza bağlıyor tam olarak.
Eleştirmen, aday için o var da yorumunu yaptı ama büyük ödülü alacağından pek emin değildi. Okunuşun çağrıştırdığı bu değerlendirme kalıbı, o var da ile kelimenin anlamı, ödül, o şık tören atmosferinde birleşiyor. Ne zaman award kelimesini duysanız veya ödül anlamında kullanmanız gerekse aklınıza o film festivali gelsin, eleştirmenlerin fısıltıları ve o var da şeklindeki o tereddütlü yorum. Muhteşem. Bu 5 kelime argue, ask, avoid, awake, award ve onların zihin sarayındaki hikayeleri artık bizimle sağlamlaştı. Şimdi bu kelimelerin A2, B1 seviyesinde basit bir günlük İngilizce sohbette nasıl kullanıldığına bakalım mı? Ne dersiniz? Elbette, harika olur. Şimdi size kısa bir diyalog sunacağız. Dikkatle dinleyin ve az önce öğrendiğimiz bu 5 kelimenin konuşma içinde nerelerde geçtiğini yakalamaya çalışın bakalım. Konuşmacılar biziz yine, konumuz da hayali arkadaşımız Sarah'nın yaşadıkları üzerine olacak. Hazırsanız başlıyoruz. Did you hear about Sarah? She argued with her flatmate again last night. Oh no, really? Maybe she should ask for some advice on how to handle it. Constant arguing isn't healthy. I agree. She needs to avoid saying things she might regret later when she's angry. Definitely. It sounds stressful. She told me she was awake almost all night thinking about it. Poor thing. Seriously, wow. She deserves an award for her patience, honestly. Living with difficult people is tough. Evet, duydunuz. Arkadaşımız Sarah'nın yaşadığı bir durum üzerine konuştuk kısaca. Ben, Sarah'nın dün gece ev arkadaşıyla yine tartıştığını, argue, duyup duymadığını sordum en başta. Ben de bunun üzerine endişemi belirttim ve belki de bu durumla nasıl başa çıkacağı konusunda tavsiye istemesi gerektiğini söyledim. Çünkü sürekli tartışmanın yıpratıcı olabileceğini belirttim aslında. Sonra ben de şeye katıldım. Sinirliyken sonradan pişman olacağı şeyler söylemekten kaçınması gerektiği konusunda hemfikir olduğumuzu söyledim. Önemli bir nokta bu. Evet, ben de durumun ne kadar stresli olduğunu, hatta Sarah'nın bana bu konuyu düşündüğü için neredeyse bütün gece uyanık kaldığını anlattığını ekledim. Yazık yani. Ve son olarak ben de gösterdiği sabır için dürüst olmak gerekirse bir ödülü hak ettiğini söyledim açıkçası. Çünkü zor insanlarla yaşamak gerçekten kolay değil. Bunu vurguladım. Gördüğünüz gibi bu kelimeler aslında oldukça yaygın ve günlük sohbetlerde rahatlıkla yer bulabiliyor. Şimdi aynı İngilizce konuşmayı bir kez daha dinleyelim mi? Bu defa kelimelerin anlamlarını ve az önce canlandırdığımız o zihin sarayı sahnelerini düşünerek dinleyin. Bakalım kelimeleri şimdi daha rahat yakalayabilecek misiniz? Hadi tekrar dinleyelim. Did you hear about Sarah? She argued with her flatmate again last night. Oh no, really? Maybe she should ask for some advice on how to handle it. Constant arguing isn't healthy. I agree. She needs to avoid saying things she might regret later when she's angry. Definitely. It sounds stressful. She told me she was awake almost all night thinking about it. Poor thing. Seriously? Wow. She deserves an award for her patience, honestly. Living with difficult people is tough. Ve bugünkü kelime keşfimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarız zihin sarayı tekniğiyle canlandırdığımız bu sahneler, öğrendiğiniz argue, ask, avoid, awake ve award kelimelerini daha kalıcı hale getirmenize yardımcı olmuştur. Unutmayın, dil öğrenmenin ve aslında bilgiyi kalıcı kılmanın en etkili yolu pratik yapmaktan geçiyor. Bu kelimeleri kendi cümlelerinizde kullanmayı deneyin mutlaka. Belki kendi küçük zihin sarayı hikayelerinizi bile yaratabilirsiniz, kim bilir. Bilgiyi kullandıkça o gerçekten sizin bir parçanız olur. Hatta bu pratiği hemen şimdi başlatmaya ne dersiniz? Güzel fikir bence. Belki de bugünkü kelimelerden birini argue, ask, avoid, awake, award kullanarak yorumlar bölümüne kendi cümlenizi yazmak istersiniz. Sizin örneklerinizi ve bu teknik hakkındaki düşüncelerinizi görmek bizi gerçekten mutlu eder. Bekliyoruz yorumlarınızı. Yakında daha fazla kelime ve belki de farklı hafıza teknikleri üzerine yapacağımız incelemelerle tekrar karşınızda olmayı umuyoruz. Öğrenme merakınızı hep canlı tutun çünkü keşfedilecek ne çok şey var hayatta. Öğrenme ve keşifle dolu harika bir gün geçirmeniz dileğiyle. Esen kalın.